Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yine bir marka challenge videosu ile karşınızdayım. Yine ünlü bir markanın çok güzel bir çantasını bugün sizlerle paylaşacağım. Ben bu çantayı kağıt iple hazırladım. İsterseniz farklı iplerle de çalışabilirsiniz. Yapımı çok kolay. Ben yaklaşık olarak 350 gram kağıt ip kullandım. Çantanın ölçüsünü sizlere vermek istiyorum. Çantanın eni 50 santim ve tabandan sonra boyunu ölçtüğüm zaman da 32 santim. Tüm detayları video içerisinde paylaştım. Çantanın kulpu hazır, kulp yapılmış. İsterseniz yine ipiyle örgü kulp da yapabilirsiniz. Çantanın modelini sizlere göstermek istiyorum. İlk önce sizlere tabanı göstermek istiyorum. Çünkü tabanı çok hoş, güzel bir oval taban yapılmış ama modelle yapılmış. O kadar güzel, çantaya ayrı bir hava katıyor. Bakın bu şekilde. Çantanın duvarı da yapımı gerçekten kolay ve şık bir çanta. Çantanın içinde bakın şu şekilde göstermek istiyorum. Oldukça büyük, derin kullanışlı bir çanta. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok mutlu olurum. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz kağıt ip kullanacağız ve bir çift çanta sapı kullanacağım ve 80 santim uzunluğunda ve çantamızı örmek için tığ numaramızda 3,5 milimlik bir tığ kullanacağız. Şimdi hiç vakit kaybetmeden çantamızın yapımına geçelim. Önce çantamızın taban yapımıyla başlayacağız. Ben tabanın kağıt iple ördüm, hazırladım. Şimdi bu hazırladığım oval tabanı sizlere anlatacağım. Pamuk makrame ipiyle anlatacağım. Bakın yine modeliyle yapılan bir oval taban hazırlayacağız. Sizlere bunun ölçüsünü de vermek istiyorum. Eni 32 santim ve tabanın derinliği de 24 santim. Size daha iyi anlatmak için burada ben pamuk makrame ipiyle anlatmaya çalışacağım. Şimdi tabanın yapımıyla geçelim. İlk önce tabanı yapmak için ortadaki zincirden başlayacağım. Ondan sonra model yaparak oval taban oluşturacağız. Şimdi ben burada ipimi aldım. Dediğim gibi sizlere daha iyi anlatmak için pamuk makrame ipiyle anlatacağım. Normalde çantamızı kağıt iple öreceğiz. Şimdi bu şekilde ipimi aldım ilk ve burada kilit yaptım. Bunu zincirden saymıyorum ve buraya toplamda 19 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekip geliyorum. Ve burada 19 tane zincirimi çektim. Şimdi burada tığın üzerine ipimi doladım. Ve sondan 3 tane zincir atlayacağım. 1, 2, 3 tane zincir boşluğu atladım. Ve 4. zincir boşluğuna batıp bu noktaya ilmeğimi çıkarttım. Tığımda 3 ilmeğim var. Önce ikisini bir ördüm. Tığımda 2 ilmeğim kaldı. İkisini bir ördüm. Bu şekilde bir tane ikili trabzan yaptım. Bu kenardaki bizim 3 tane zincir noktamızda bir tane ikili trabzan kabul edeceğiz. Ve şimdi tekrar yine aynı zincir boşluğuna bir tane daha ikili trabzan yapacağım. Ve böylece zincirimle birlikte 3 tane ikili trabzan olacak. Tığın üzerine ipimi doladım. Yine aynı noktaya batıp tekrar bir tane daha ikili trabzan yaptım ve bu şekilde toplamda 3 tane ikili trabzan oldu. Şimdi tığın üzerine ipimi doladım. Hemen yanına itibaren sayıyorum. 1, 2 ve 3. zincir boşluğuna batıp şimdi bu noktaya 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1, aynı noktaya batıyorum. 2 ve tekrar yine aynı noktaya ve 3. 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi arada bir zincir çekmiyoruz. Tığın üzerine ipimi doladım. Tekrar 1, 2 tane boşluk atlıyorum ve 3. boşluğun içine batıp tekrar bu noktaya
aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 ve 3. Bu şekilde aralarda zincir çekmeyeceğiz. Tığın üzerine ipimi doladım. Yine 2 tane zincir boşluğu atlıyorum. 1 2 ve 3. boşluğa tekrar yine aynı noktaya 3 tane ikili trabzan yapacağım. 2 ve 3. Bu şekilde aralarda 2 tane boşluk bırakarak sıra sonuna kadar üçerli grup trabzanlarımızı yapalım. Sıramın sonuna geldim. Bakın saydığım zaman 1 2 3 4 5 ve 6 tane burada üçerli grup trabzan yaptım. Şimdi burada en son zincirime 3 tane ikili trabzan yaptım ve ardından tekrar arada bir zincirimiz olacak. Bakın son zincire 3 tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir. Şimdi dönüş yapacağımız için arada bir zincir çekiyorum ve tekrar aynı 3 tane trabzan yaptım. Aynı son zincir boşluğuna batıp tekrar buraya 3 tane daha ikili trabzan yapacağım. 1 sadece arada bir tane zincirimiz var. Yine aynı şekilde 3 tane toplamda trabzan yaptım. Şimdi bu şekilde dönüş yapacağız. Şimdi arada burada zincirimiz olmayacak. Tığın üzerine ipimi doladım. Bakın bir sonraki bizim burada üçerli grup trabzanların tekrar yine aynı dip noktasındaki boşluklara batacağım. Yine arada yine 2 zincirimiz atlamış oluyoruz. Buradaki yaptığımız trabzanların dip noktasındaki yine aynı noktaya boşluğa batıp tekrar üçerli grup trabzanımızı oluşturacağız. Şimdi arada zincirimiz yok. Tığın üzerine ipimi doladım ve buradaki yaptığım trabzanın dip noktasına 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 ve bu şekilde 3 tane trabzan oldu. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Bir sonraki trabzanın tekrar dip noktasındaki boşluğa 1 2 ve tekrar yine aynı noktaya ve 3. Bu şekilde buradaki boşluklara yine üçer tane trabzan yaparak tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramı tamamladım. Sıranın sonuna geliyorum. Ve burada son bakın bir tane boşluğum kaldı. Biz başta 3 tane zincir atladık. 4. zincire ilk 3 tane trabzanı yapmıştık. Şimdi yine aynı şekilde arada zincirimiz olmadan tığın üzerine ipimi doladım. Ve son buradaki trabzan boşluğunu yani 4. zincirin içine yine buraya 3 tane ikili trabzan yapacağım. 2 ve 3. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Şimdi burada ben tığın üzerine ipimi doladım. Arada zincir çekmeyeceğiz. Ve burada birleştirmesini yapacağım. Bakın 1, 2 ve 3. Üçüncü zincirin baştaki bizim ilk başta 3 zincir çekmiştik. Üçüncü zincirin içine batıp ilmeğimi çıkarttım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Üçünü bir çıkarttım. Bu şekilde bir tane çakma sık iğne yaparak bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi yeni sıraya geçiyorum. Yeni sırada 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Şimdi burada tığın üzerine ipimi doladım. Ve buradaki boşluğun çakma sık iğne yaptığımız boşluğun içine buraya toplamda zincirimle birlikte 3 tane ikili trabzan olacak. 1, 2 tane ikili trabzan yaptım ve zincirimle birlikte 3 tane ikili trabzan oldu. Şimdi burada kenarda bir tane arada bir zincir çekiyorum. Şimdi tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Bakın burada bir tane arada zincir çektim. Şimdi tığın üzerine ipimi doladım. Bakın bir sonraki boşluğun bakın iki model arasındaki boşluğun içine batacağım. Buradaki boşluğa batıp ve buraya toplamda 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 ve 3. Sadece burada bir arada bir tane zincir çektim. Ondan sonra ilk buradaki boşluğun içine 3 tane tekrar trabzan yaptım. Şimdi tekrar aynı şekilde devam edeceğim. Arada zincirimiz olmadan tığın üzerine ipimi doladım
Bir sonraki iki model arasındaki boşluğa tekrar aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yapacağım. 2 ve 3. Bu şekilde aralarda burada zincir olmadan 3'er tane trabzan yapalım. Bakın şuradaki noktaya kadar, bakın şurada bizim son bir tane burada boşluğumuz var. Bu noktaya da üçerli grup trabzanlarımızı yapalım. Tekrar devam edeceğiz. Sıramın sonuna doğru geliyorum. İlk biz burada 3 tane trabzan yaptık. Tam oval tabanın kenar noktasında 3 trabzanla başladım. Bir zincir çektim. Ondan sonra aralardaki boşluklara 3'er tane trabzan yaparken aralarda zincirimiz olmadı. Bu şekilde zincirsiz şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane üçerli grup trabzan oldu. Şimdi tekrar bakın oval tabanın tam kenar noktasına geliyorum. Yine burada arada bir tane zincir çekeceğim. Arada bir zincir ve burada aralarda bir zincir çekmemiştik. Sadece tabanın bakın şurada tam oval kenar noktasına geleceğim için buraya bir tane zincir çektim. Şimdi tam tabanın kenar noktasına buraya önce 3 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3 trabzan. Şimdi arada bir zincir ve tekrar yine aynı noktaya 3 tane daha trabzan yapacağım. 2 ve 3. Bu şekilde kenar noktasını yaptım ve tekrar aynı burada yaptığım gibi yine bakın dönüş sağlıyorum. Yine arada bir zincirim olacak. Tekrar bir sonraki boşluğun içine 3 tane trabzan yapacağım. 1, 2 ve 3. Artık bu şekilde devam edeceğim. Arada zincir olmadan zincir çekmeyeceğim. Tekrar bir sonraki boşluğa 3 tane trabzan yapacağım. 2 ve 3. Sadece tabanın bakın şurada tam tepe noktasına buradaki modeli yapmadan kenarlarda birer tane zincir çektim. Yine aynı şekilde bakın tam bizim tabanın kenar noktası burası. Burada bir zincir çektik. Şimdi buraya kadar devam edeceğim. Aralarda zincirsiz boşluklara 3'er tane trabzan yapalım. Ve buradaki noktaya kadar trabzanlarımızı yaparken arada zincirimiz olmayacak. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın tekrar kenar noktasına geliyorum. Kenar noktasına gelmeden burada yine tam burada bakın tepe noktasındaki noktaya geliyorum. Buraya kenarda bir zincir çekiyorum. Bakın 3 tane burada trabzan yaptıktan sonra kenar noktasına geliyorum. Arada bir zincir ve tekrar yine başladığımız noktaya bakın ilk biz aynı noktaya 3 tane trabzan yapmıştık. Şimdi sıranın sonunda bakın kalan 3 tane trabzanı da sıranın sonunda tamamlıyoruz. Arada bir zincirimiz var. 1, aynı noktaya 2 ve 3. 3 tane tekrar trabzan yaptım. Bakın tam kenar noktasının sağında ve solunda birer tane zincirimiz olmuş oldu. Diğerlerinin arasında zincir yok. Şimdi burada tekrar birleştirmesini yapacağız. Birleştirme yaparken burada tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi biz başta sıranın başında 3 tane zincir çekmiştik. Şimdi 3. zincirin içine batıp 3. zincirin içine battım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Üçünü bir çıkarttım. Bu şekilde çakma sık iğne yaptım. Şimdi yeni sıraya geçiyorum. Yeni sıraya geçmek için burada 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Şimdi burada ilk önce aynı noktaya 2 tane daha ikili trabzan yapacağız. Tığın üzerine ipimi doladım. Aynı noktaya bakın çakma sık iğne yaptığım noktaya 2 tane tekrar trabzan yapacağım. Zincirimle birlikte 3 tane trabzan oldu. Şimdi kenarda tekrar burada bir tane zincir çekeceğim ve bir sonraki boşluğun içine bakın burada bizim bir zincir çektiğimiz noktaya geldim. Şimdi bu noktaya toplamda 6 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2, 3, tekrar devam ediyorum. 4, 5 ve 6.
6 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bundan sonra aralarda zincirimiz olmayacak. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Bir sonraki boşluğun içine tekrar 3 tane trabzan yapacağım. 1, 2 ve 3. Tekrar devam ediyorum. Bir sonraki boşluğa yine aynı şekilde 3 tane trabzan yapacağım. 2 ve 3. Tekrar bu şekilde bakın, burada bizim kenar kısmındaki bir zincirlik noktamız var. Buradaki bir zincirlik noktaya kadar bakın, bir sonraki boşluğa 3 trabzan, arada zincirimiz olmayacak. Tekrar buraya da 3 tane trabzan yapalım ve buradaki bir zincirlik boşluğa kadar üçerli grup trabzanlarımızı yapalım. Burada bir zincirlik boşluğa geldim. Şimdi burada bir zincirlik boşluğa 6 tane ikili trabzan yapacağım. Tığın üzerine ipimi doladım ve bir zincirlik boşluğa geldim ve buraya 6 tane ikili trabzan yapacağız. 2 3 4 5 ve 6 tane ikili trabzan yaptım. Bakın, kenar noktama geldim. Şimdi burada kenar noktama gelirken burada bir tane zincir çekiyorum ve tam tepe noktasındaki boşluğa batıp buraya toplamda 6 tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6. Toplamda buraya 6 tane ikili trabzan yaptım. Bakın, son kenar noktamıza gelmeden önceki boşluğa 6 tane ikili trabzan, bir zincir ve tam tepe noktasındaki kenar noktamıza da yine aynı şekilde arada zincir olmadan 6 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi tekrar yine aynı şekilde arada bir zincir çekeceğiz ve bir sonraki, bakın, buradaki bir zincirlik boşluğumuz var. Yine aynı şekilde 6 tane bu noktaya tekrar ikili trabzan yapacağım. 2 3 4 5 ve 6. Bu şekilde trabzanlarımızı yaptık. Yine buraya 6 tane trabzan yaptım. Aralarda birer zincirimiz var. Burada dönüş olması için birer tane zincir çektik aralarda. Şimdi devam ediyorum. Bundan sonra arada burada boşluk zincir çekmeyeceğiz. Tığın üzerine ipimi doladım. Bir sonraki boşluğun içine tekrar 3 tane trabzan yapacağım. Ve 3. Tekrar yine arada zincir olmayacak. Bir sonraki boşluğa yine aynı şekilde 1 2 ve 3. Bu şekilde aralarda zincir çekmeden buradaki boşluklara üçer tane trabzan yapalım. Bakın, ta ki şurada bizim bir tane zincir boşluğumuz var. Buraya kadar gelelim. Tekrar devam edeceğiz. Şimdi diğer bir zincirlik boşluğa geldim. Yine aynı burada yaptığımız gibi 6 tane trabzan yapacağım. Biz sadece buradaki kenar noktasındaki trabzanları yaptıktan sonra buraya bir zincir, yine aynı şekilde burada da bir zincir çektik. Diğerlerini zincir aralarında zincirimiz yok. Zincirsiz şekilde 1 2 3 4 tane üçlü grup trabzan yaptım. Şimdi biz burada bir zincirlik boşluğa geldim. Yine burada arada zincirimiz olmayacak ve buraya 6 tane tekrar buradaki yaptığımız gibi trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6 tane trabzan yaptım. Şimdi biz tam kenar noktasına geldik. Kalan yarısında burada 3 tanesini bu noktada yapacağım. Arada bir tane zincir var. Tığın üzerine ipimi doladım ve son boşluğa, kenar noktasına kalan 3 tane trabzan yaptım ve sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi biz burada 3. sırayı tamamladık. Şimdi 4. sıraya geçeceğiz. Şimdi burada birleştirmesini yapacağım. Biz burada tam kenar noktasında toplam 6 tane trabzan yaptık. Arada zincirimiz olmadan. Şimdi birleştirirken de arada zincirimiz olmayacak.
Ve başta biz 3 tane zincir çekmiştik. 3. zincirin içine batıp çıkarttığım ilmeği diğer ilmekten çıkartıp ilmek kaydırma yaptım. Bu şekilde 6 tane trabzana tamamladım. Şimdi 4. sıra için burada 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Tığın üzerine ipimi doladım. Bakın hemen önündeki buradaki zincirin hemen yanındaki boşluğun içine batacağız. Bakın tepelerine batmayacağım. Hep ara boşluklara batacağım. Bir sonraki boşluğa. Buradaki trabzanların tepesine değil, aradaki boşluklara batacağım. Zincirin önündeki boşluğa batıp tekrar buraya bir trabzan. Bir sonraki boşluğa tekrar buraya yine bir trabzan. Şimdi bir zincirlik boşluğa geldim. Buraya 2 tane trabzan yapacağım. 1 ve 2. Şimdi burada tekrar 6 tane trabzan noktama geldim. Yine ara boşluklarına birer tane trabzan yapacağız. Tepelerine batmıyorum. Ara boşluklarına batacağım. Şimdi bir sonraki boşluğa geldim. Yine aynı şekilde buradaki ara boşluğa da 2 tane trabzan yapacağım. 1 ve 2. Burada boşluğa 2 tane trabzan. Yine aynı şekilde burada da aradaki boşluğa 2 trabzan yaptım. Devam ediyorum. Bir sonraki 3 tane trabzan noktama geldim. Yine bunların arasındaki boşluklara birer tane trabzan. Şimdi buradaki ara boşluğa artık bundan sonra aradaki boşlukları birer tane yapacağım. Sadece 2 yerde bakın ovallik katmak için 2'şer tane burada trabzan yaptım ara boşluğa. Şimdi bundan sonraki buradaki ara boşluğa birer tane trabzan yapacağız. Bu şekilde devam ediyorum. Bir sonraki bakın 2 üçerli grup trabzanın arasındaki boşluğa tekrar bir tane. Ve şuradaki bakın bizim 6 tane trabzan noktamız var. Ve en son buradaki boşluğa gelinceye kadar aralardaki boşluklara batalım. Hep birer tane batalım. Bu noktaya kadar gelelim. Diğer noktama geldim. Şimdi biz burada 6 tane trabzanımız var. Ondan bir önceki boşluğa geldim. Yine aynı burada yaptığımız gibi 2 tane burada boşluğa trabzan yaptım. Yine aynı şekilde burada da 2 tane trabzan yapacağım. Ara boşluğa 1 ve 2. 2 tane trabzan yaptım. Bakın şurada ara boşluğa 2 tane trabzan. Yine aynı şekilde burada 2 tane trabzan yaptık. Diğerlerinin arasına birer tane trabzan yaptık. Şimdi tekrar 2 tane trabzan yaptıktan sonra bizim burada 6 tane trabzanımız var. Şimdi bunların da aralarına birer tane trabzan yapacağım. Bak şimdi burada bizim bir zincirlik boşluğa geldik. Bir zincirlik boşluğa yine 2 tane trabzan yapacağım. Tekrar bakın burada 6 tane trabzanımız var. Yine bunların arasına birer tane trabzan yapacağız. Şimdi bir zincirlik boşluğa geldim. Bir zincirlik boşluğa 2 tane trabzan. Tekrar 6 tane trabzanımız var. Bunların da aralarına birer tane trabzan. Tekrar devam ediyorum. Bir tane daha burada boşluğum kaldı. Şimdi tekrar bakın 6 tane trabzanın da aralarına birer tane trabzan yaptıktan sonra yine burada aradaki boşluğa tekrar 2 tane trabzan yapacağım. Bakın bu şekilde 2 tane trabzan yaptım. Şimdi bundan sonra devam ediyorum. Hep aralarındaki boşluğa birer tane trabzan yapacağız. Bir sonraki boşluğa tekrar bir trabzan ve bu şekilde aralara birer tane trabzan yaparak ve bu şekilde bizim şuradaki bakın 6 tane trabzan noktam var. Buradaki boşluğa kadar birer tane trabzan yapalım. Şimdi burada biz 6 tane trabzan yapmıştık. Ondan bir önceki
boşluğa geldim. Şimdi aynı burada yaptığımızın aynısını bu tarafta da yapacağız. Şimdi buradaki boşluğa 6 trabzanın önündeki boşluğa 2 tane trabzan yapacağım. 1 ve 2. Şimdi 6 tane trabzan noktama geldim. Bunların da aralarına birer tane trabzan yapacağız. Şimdi burada bir tane zincir boşluğuma geldim. Buraya yine 2 tane trabzan. Şimdi biz başlangıç noktama geliyorum. Biz başta ilk 3 tane trabzanın aralarına trabzan yaparak başlamıştık. Şimdi sonda da bakın yine 3 tane trabzanımız kaldı. Bunların da arasına birer tane trabzan yapacağım. Ve tekrar bakın son buradaki boşluğun içine de bir tane buraya trabzan yapıp şimdi birleştirmesini yapacağım. Şimdi biz ilk başta 3 tane zincir çekmiştik. 1, 2 ve 3. Üçüncü zincirin içine batıp şimdi bu noktaya ilmek kaydırma yaptım ve sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi yeni sıraya geçiyoruz. Yeni sıra için burada bir tane zincir çektim. Şimdi hemen önündeki bakın zincirin hemen önündeki boşluğa batıp buraya ilk bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bir sonraki boşluğa batacağım. Bakın bir sonraki ara boşluğa batıp tekrar bu noktaya sık iğne yaptım. Şimdi her boşluğun içine burada trabzan tepe noktalarına batmıyorum. Hep ara boşluklara bakın trabzanın ara boşluklarına birer tane bu şekilde sık iğne yapacağım. Bir sıra bu şekilde trabzan aralarına birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve tekrar bu şekilde tüm trabzanların ara boşluklarına birer tane trabzan yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Trabzanın aralarına birer tane sık iğne yaptım. Şimdi başlangıç noktama geldim. Bakın son baştaki zincirin hemen son sık iğneyi de buradaki ara noktasına yapıyorum ve şimdi birleştirmesini yapacağım. İlk yaptığım sık iğnenin içine batıp sıra başındaki yaptığımız ilk sık iğnenin içine batıp ve ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi tekrar yeni sıraya geçiyoruz. Burada yeni sıra için 3 tane zincir çekeceğim. 1 2 ve 3. Şimdi burada toplamda zincirimle birlikte 3 tane trabzanımız olacak. 1 aynı noktaya 2 ve zincirimle birlikte 3 tane trabzan yaptım. Şimdi tığın üzerine ipimi doladım. Arada zincirimiz olmayacak. Hemen yanındaki bir tane sık iğne boşluğunu atlıyorum ve ikinci sık iğnenin içine tekrar bu noktaya aynı boşluğa toplamda yine 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi tekrar devam ediyorum. Tığın üzerine ipimi doladım. Bir boşluk atladım ve ikinci sık iğnenin içine tekrar yine aynı şekilde aynı noktaya 3 tane trabzan yaptım. Aralarda zincirimiz olmayacak. Bir boşluk atlayıp ikinci boşluğa tekrar 3 tane trabzan yapacağız. Bu şekilde arada zincirimiz olmayacak. Bir boşluk atlayıp ikinci sık iğnenin içine aynı noktaya 3'er tane trabzan yaparak ilerleyelim ve bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi burada birleştirmesini yapacağım ve sizlere toplamda kaç tane model yaptığımı da üçlü grup trabzanında saymak istiyorum. İlk başladığımız kısım bakın burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35 tane üçlü grup trabzan yaptım. Her birinin arasında birer tane boşluk bıraktık ve toplamda 35 tane üçlü grup trabzanlarımızı oluşturduk. Şimdi burada birleştirmesini yapacağım. Şimdi biz burada ilk başta 3 tane zincir çekmiştik.
Şimdi biz burada 3 tane 3. zincirin içine batacağım. Onun için 3. zincirin içine batıp ve bu noktaya ilmek kaydırma yaparak sıramı tamamladım. Şimdi tekrar bu noktada yeni sıraya geçiyorum. 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Şimdi burada ilmek kaydırma yaptığım bakın boşluğa, zincirin dip noktasındaki boşluğa batacağım. Bakın zincirimiz burası. Hemen altındaki boşluğa, bu noktaya batıp şimdi buraya 2 tane daha trabzan yapacağım ve zincirimle birlikte toplamda 3 tane trabzanım olacak. 1 ve tekrar yine aynı noktaya ve 2. Bu şekilde zincirimle birlikte 3 tane trabzan oldu. Şimdi tekrar tığın üzerine ipimi doladım ve bir sonraki ara boşluğa batıp bu noktaya tekrar 3 tane trabzan yapacağım. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Arada zincirimiz olmayacak. Bir sonraki ara boşluğa tekrar yine aynı şekilde yine 3 tane bu noktaya trabzan yaptım. Burada arada zincirimiz olmadan her boşluğun içine 3'er tane trabzan yapalım ve ardından buradaki tam kenar noktasına kadar gelelim. Burada her bir boşluğun 3'er grup trabzanların ara boşluklarına 3'er tane tekrar trabzan yapalım ve buradaki kenar noktamıza kadar gelelim. Tam burada kenar noktama geldim. Şimdi burada saydığım zaman ilk yaptığım baştaki 3 tane trabzanla birlikte saydığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. 17 tane üçlü grup trabzan yaptım. Şimdi bir sonraki 18. boşluğa burada kenar noktasını yapacağım. Burada yine arada zincirimiz olmayacak. Tığın üzerine ipimi doladım ve bir sonraki tam bakın buradaki yaptığımız yerin tam kenar noktasına 17. boşluğa önce 3 tane ikili trabzan yapacağım. 2 ve 3. Şimdi arada burada bir tane zincirim var. Tekrar aynı noktaya arada bir zincir çektik ve tekrar aynı noktaya 3 tane daha ikili trabzan yapacağım. 2 ve 3. Bakın kenar noktasını bu şekilde yaptım. Aralarda hiç zincirimiz olmadan bu şekilde trabzanları yaptık. Devam ediyorum şimdi. Bir sonraki ara boşluğa tekrar arada zincirimiz olmadan 3 tane trabzan yaptım. Bu şekilde tekrar ara boşluklara 3'er tane trabzan yapalım. Ve bu şekilde devam edelim. Ara boşluklara 3'er tane trabzan yaparak tekrar başlangıç noktamıza kadar gelelim. Tekrar başlangıç noktama geldim. Şimdi burada biz kenar noktasında 3 tane trabzan, bir zincir, tekrar 3 tane trabzan yapmıştık. Ondan sonra tekrar üçlü grup trabzanlarımın sayısını vermek istiyorum sizlere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. 17 tane üçlü grup trabzan yaptım. Şimdi tekrar kenar noktama geldim. Bakın biz 3 tane kenar noktasını 3 tane trabzanla başladık. Ondan sonra boşluklara üçerli trabzanlarımızı yaptık. Şimdi kalan 3 tane trabzanı da sıra sonunda tamamlıyorum. Şimdi yine arada zincirimiz olmadan tekrar baştaki yaptığımız 3 tane trabzanın tekrar yine aynı noktaya kalan yarısını 3 tane trabzanı tekrar bu noktaya yapıyorum. Ve 3. Bu şekilde 3 tane trabzan yaptım. Şimdi burada birleştirmesini yapacağım. Şimdi burada birleştirmesini yapmak için tığın üzerine ipimi doladım ve 3 tane başta biz sıranın başına zincir çekmiştik. 3. zincirin içine batıp ilmeğimi çıkarttım ve tığımdaki 3 ilmeğin hepsini bir çıkarttım. Bu şekilde çakma sık iğne yaparak sıramı kapattım. Şimdi burada bir üst sıraya çıkacağım. 3 tane zincir çekeceğiz. 1, 2 ve 3. Zincirimizle birlikte toplamda tekrar 3 tane trabzan olacak. Buradaki çakma sık iğne yaptığım boşluğun içine batıp 2 tane burada trabzan yapacağım.
ve zincirimle birlikte 3 tane trabzan olmuş oldu. Şimdi tekrar devam ediyorum. Bir sonraki boşluğun içine tekrar 3 tane trabzan yapacağım. Aralarda zincirimiz olmayacak. 2 ve 3. Bu şekilde 2 tane üçlü grup trabzan yaptım ve bir sonraki boşluğun içine bu noktaya köşede bir arttırma yapmak için toplamda 6 tane trabzan yapacağım. 3 4 5 ve 6. 2 tane üçerli trabzan yaptım ve bir sonraki 3. boşluğa 6 tane trabzan yaptım ve devam ediyorum. Bir sonraki boşluğa tekrar 3 tane trabzan, tekrar bir sonraki boşluğa yine aynı şekilde 3 tane trabzan, 2 ve 3. Bu şekilde üçerli grup trabzanları yapmaya devam edeceğiz. 6 tane trabzan yaptıktan sonra üçerli grup trabzanlarımızdan toplamda her boşluğun içine üçer tane trabzan yapacağız. Toplamda bu şekilde üçerli grup trabzanlarımızın sayısı 13 tane olacak. 14. boşlukta tekrar yine bir arttırma yapacağız. Buraya kadar devam edelim. Şimdi diğer köşe noktama doğru geliyorum. Şimdi burada saydığım zaman 6 tane trabzandan sonra saydığım zaman üçerli grup trabzanlarım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane oldu. Şimdi 14. boşlukta tekrar burada 6 tane trabzan yapacağım. Bakın kenar noktamızda burası. Ondan bir ikinci boşluk oluyor. Ve buraya tekrar 6 tane ikili trabzan yapacağım. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane trabzan yaptım. Bir sonraki boşluğa tekrar 3 tane trabzan. Şimdi tam kenar noktama geldim. Şimdi kenar noktasına da yine aynı şekilde 3 tane trabzan yapacağım. 1 2 ve 3. Şimdi tekrar bir sonraki boşluğa yine 3 tane trabzan. 1 2 ve 3. Şimdi 6 tane trabzan yaptıktan sonra 1 2 3 tane üçerli grup trabzan yaptım. Şimdi tekrar yine bir sonraki boşluğa yine 6 tane yine burada bir trabzan yapacağız. Burada bir arttırma yapacağız. Şimdi buradaki boşluğa tekrar yine 6 tane trabzan yapacağım. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane tekrar trabzan yaptım. Arttırmalarımız 6 trabzan, 3 tane üçerli grup trabzan ve tekrar yine bir sonrakine 6 tane tekrar trabzan yaptık. Şimdi tekrar devam ediyorum. Bundan sonra her boşluğun içine üçer tane trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi bir sonraki boşluğa geliyorum. Bir sonraki boşluğa tekrar yine 3 tane trabzan. Bu şekilde her boşluğun içine üçer tane trabzan yaparak ilerleyelim. Ve tekrar bakın şuradaki bizim tam kenar noktamız burası. Ondan bir önceki boşluğa atlıyorum ve buraya kadar yani 1 ve 2 ikinci boşluğa kadar birer tane üçerli trabzanlarımızı yapalım ve bu noktaya kadar gelelim. Diğer kenar noktama geldim. Şimdi burada arttırma yaptığımız 6 tane trabzandan sonra üçerli yaptığımız trabzanları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 tane oldu. Diğer tarafta 13 taneydi. Bu tarafta 14 tane üçerli grup trabzanımız oldu. Şimdi kenar noktasından da 1 ve 2. boşluğa tekrar bu noktaya artırma yapmış oluyoruz. Şimdi yine buraya 14 tane üçerli trabzan yaptıktan sonra 15. boşluğa buraya 6 tane trabzan yapacağım. 3
4, 5 ve 6. Şimdi son bakın burada tekrar yine bir boşluğumuz var. Buraya 3 tane trabzan, 2 ve 3. Şimdi bizim ilk başlangıç noktamız 3 tane trabzanla başladık. Şimdi burayla birleştirmesini yapacağım. Burada birleştirme yapmak için başta biz 3 tane zincir çekmiştik. 3. zincirin içine batıp ve bu noktaya ilmek kaydırma yaparak bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi tekrar yeni sıraya geçiyorum. Yeni sırada bu sıra trabzan sırasını yapacağız. 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Şimdi hemen bakın zincirin yanındaki boşluğa, bakın aradaki boşluğa batıp buraya tekrar trabzan yaptım. Burada hiçbir zaman trabzanların tepesine batmıyoruz. Trabzanların aradaki boşluklara batarak ilerleyeceğiz. Bir sonraki boşluğa battım. Şimdi devam ediyorum. Bakın şimdi buradaki boşluğa geldim. Şimdi buraya da trabzan yapacağız. Buradaki aradaki boşluğa 2 tane trabzan yapacağım. 1 ve 2. İlk boşluğa 2 tane trabzan yaptım. Şimdi tekrar bakın 3 tane trabzanımız var. Bunların da aralarına birer tane trabzan. Bakın tekrar bir sonraki boşluğa geldim. Bir sonraki boşluğa da yine aynı buradaki gibi yine 2 tane trabzan yapacağız. 1 ve 2. Şimdi bizim burada 6 tane trabzan noktama geldim. Yine bunların da aralarına birer tane trabzan yapacağız. Bu şekilde ara boşluklarına tekrar trabzanlarımızı oluşturacağız. Ve şimdi bir sonraki boşluğa geldim. Bakın 6 tane trabzandan sonraki boşluğa geldik. Buradaki boşluğa da yine aynı şekilde 2 tane trabzan yapacağız. 1 ve 2. Bakın bu şekilde trabzanları yaptım. Şimdi bundan sonra birer tane yapacağım trabzanları. Bakın tekrar 3 tane trabzan noktama geldim. Yine bunların da arasına battım. Şimdi ara boşluğa bakın buradaki geçiş noktasına burada biz ikişer tane battık. İlk yaptığımız yerden itibaren ilk boşluğa 2, bir sonraki boşluğa 2 ve 3. boşluğa da 2 tane battık. Trabzan yaptık. Şimdi bundan sonraki buradaki ara boşluklara birer tane yapacağız. Sadece 3 tane başta. Burada 2 trabzan yaptık. Diğerlerinin arasına birer tane yaparak ilerleyeceğiz. Bakın bir sonraki ara boşluğa tekrar bir tane. Bu şekilde devam edelim. Ta ki bu şekilde aralara birer tane, boşluklara da birer tane yaparak ilerleyelim. Bakın şuradaki bizim 6 tane trabzan noktamız var. Hemen yanındaki boşluğa kadar birer tane trabzan yaparak bu noktaya gelelim. Diğer kenar noktasındaki bizim 6 tane arttırdığımız 6 tane trabzan noktama geldim. Hemen önündeki boşluğa geldim. Şimdi aynı burada yaptığımızın aynısını bu tarafta da yapacağız. Şimdi buradaki 6 tane trabzanın yanındaki boşluğa burada 2 tane trabzan yapacağım. Biz buradaki aralara birer tane yapmıştık. Şimdi tekrar 6 tane trabzanın yanındaki boşluğa 2 tane trabzan ve tekrar 6 trabzana geldim. Bunların da arasına birer tane trabzan. Bakın bir sonraki boşluğa geldim. Buraya da tekrar 2 tane trabzan. Tekrar 3 tane trabzan noktama geldim. Bunlara da aralarına tekrar trabzan. Tekrar boşluğa geldim. Yine buraya da 2 tane trabzan. Trabzanların aralarına tekrar birer tane trabzan. Sadece boşluklara ikişer tane trabzan yapacağız. 1 ve 2. Tekrar 3 tane trabzan noktama geldim. Yine bunların da arasına birer tane trabzan. Tekrar bakın boşluğa geldim. Boşluklara 2 tane trabzan yapıyoruz.
trabzan aralarına birer tane trabzan yapıyoruz. Şimdi tekrar bakın 6 tane trabzan noktama geldim. Şimdi bunların da arasına birer tane trabzan. Trabzanların tepelerine batmıyorum. Ara boşluklara batıyorum. Şimdi 6 tane trabzanın yanındaki sol taraftaki boşluğa tekrar bu noktaya 2 tane trabzan. Yani buradaki aralara 2 tane trabzan yaparak buradaki oval kısmı arttırma yapmış oluyoruz. Yani diğer tarafa da aynısını yapacağız. Bir tarafını yaptım. Diğer tarafa da aynısını yapacağım. Böylece buradan arttırma yapmıyoruz. Sadece oval kısmında arttırma yapmak için burada aralarda ikişer tane trabzan, diğer yerlere birer tane trabzan yaptık. Şimdi 6 trabzanın yanına da 2 tane trabzan, araya 2 tane trabzan yaptıktan sonra bu şekilde şu şekilde 6 trabzanların kenar noktalarına bu şekilde ikişer tane ara boşluklara trabzan yaptıktan sonra bundan sonra aralara birer tane trabzan yapacağım. Devam ediyorum. Son 2 trabzanı yaptım. Devam ediyorum. Aralara birer tane trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi tekrar yine boşluğa geldim. Tekrar buradaki boşluğa birer tane trabzan yapacağız. Tekrar trabzanların aralarına birer tane. Artık bundan sonra boşluklara da birer tane trabzan yaparak bu şekilde, bakın şurada bizim başlangıç noktamız burası. Sıranın sonunda da 6 tane burada bizim trabzanımız var. Hemen önündeki boşluğa kadar birer tane trabzan yapalım ve bu noktaya kadar gelelim. Diğer kenar noktama geldim. Biz burada yine arttırma yapacağız. 6 tane trabzanın hemen önündeki boşluğa geldim. Buradaki boşluğa 2 tane trabzan yapacağız. 1 ve 2. Şimdi 6 trabzana geldim. 6 trabzanın da aralarına birer tane trabzan. 1 2 3 4 ve 5 tane 6 trabzanın arasına 5 tane trabzan yaptım. Şimdi diğer boşluğa geldim. Buradaki boşluğa da 2 tane trabzan ve son 3 tane burada sıramın sonunda trabzan kaldı. Bunların da arasına birer tane trabzan, 1 ve 2. Şimdi biz başta 3 tane zincirle başlamıştık. Zincirin dip noktasındaki boşluğa da son arttırma yapacağımız yer burası. 1 ve 2. 2 tane trabzan yaptım. Şimdi burada birleştirmesini yapacağım. Başta 3 tane zincir çekmiştik. 1, 2 ve 3. 3. zincirin içine batıp ilmek kaydırma yaparak sıramı tamamladım. Sizlere burada kaç tane yerde ikişer tane trabzan yaptığımı da sayısını vermek istiyorum. Bakın bizim sağ ve sol tarafta 6'şar tane trabzanımız var. Hemen onun önündeki boşluklara buradan başladık ikişer tane trabzan yapmaya. 1 2 3 4 5 ve 6 tane boşlukta ikişer tane trabzan yaptık. Trabzanların arasında zaten normal yine aynı şekilde birer tane trabzan yaptım. Yine aynı şekilde diğer tarafta da aynı şekilde yapmış olduk. Sağ ve sol kenarda bizim 6'şar tane trabzanımız var. Hemen önündeki boşluktan itibaren ikişer tane trabzan yaptım boşluklara. 1 2 3 4 5 ve 6 tane burada 6 tane boşluğa ikişer tane trabzan yaptım ve trabzanların aralarında birer tane trabzan yaptık. Sadece oradaki boşluklara 6 tane boşluğa 2 tane trabzan yapmış oldum. Bu şekilde arttırma yapmış olduk. Şimdi bu sırayı da tamamladım. Şimdi yeni sıraya geçiyorum. Yeni sıraya geçmek için bir tane zincir çektim. Hemen bakın. Yine zincir bu sırayı sık iğne sırası yapacağız. Sık iğneleri de yine aynı şekilde trabzanların tepe noktasına batmayacağım. Ara boşluklara batacağım. Bir zincir çektim. Hemen bakın dibindeki boşluğa batıp
buraya sık iğne yaptım. Bir sonraki trabzan boşluğuna yine aynı şekilde sık iğne. Her trabzan ara boşluklarına birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Hiç artırma yapmayacağız. Hep trabzanların ara boşluklarına bu şekilde birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim. Ve bu şekilde trabzanların aralarına sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim ve bakın başlangıç noktamız burası. Ondan bir önceki boşluğa, son boşluğa sık iğne yaptım. Ve şimdi ilk başta yaptığımız sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırma yaptım ve sıramı bu şekilde tamamladım ve tabanı bitirdim. Şimdi ben kağıt iple tabanı bitirdikten sonra ütü yaptım. Onu da belirteyim. İsterseniz pamuk makrome ipiyle de devam edebilirsiniz. Bakın şu şekilde koyduğum zaman büyüklük olarak bakın neredeyse aynı, çok az kağıt iple ördüm. Taban çok az daha büyük. Bu şekilde tabanı bitirdik. Şimdi çantanın duvar kısmını örmeye başlayacağız. Çantanın duvar kısmını yapmak için ilk önce burada biz tabanı birleştirme yaptıktan sonra 3 tane zincir çekeceğim. Çantanın duvarını yapmak için şimdi 1, 2 ve 3. 3 zincir çektim. İlk önce tığın üzerine ipimi doladım ve zincirin dip noktasındaki yani ilmek kaydırma yaptığımız tabanı birleştirdiğimiz noktaya batıyorum. Zincirin dip noktasındaki boşluğa batıp buraya tekrar trabzan yaptım. Şimdi zincirimle birlikte 3 tane toplamda trabzan olacak. Tekrar yine aynı noktaya ikinci trabzanı yaptım ve bu şekilde zincirimle birlikte 3 tane ikili trabzanım oldu. Şimdi burada arada zincirimiz olmayacak. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi yanından itibaren sayıyorum. 1, 2 tane sık iğne boşluğa atlıyorum ve 3. boşluğa batıp şimdi tekrar bu noktaya aynı noktaya 3 tane daha ikili trabzan yapacağım. 1, 2 ve 3. Şimdi tekrar devam ediyorum. Yine tığın üzerine ipimi doladım. Yine yanına itibaren sayıyorum. 1, 2 tane boşluk atlıyorum ve 3. boşluğa batıp tekrar bu noktaya 3 tane daha ikili trabzan yapacağım. 2 ve son bir tane daha yapacağım ve 3. Şimdi tekrar devam ediyorum. Yine tığın üzerine ipimi doladım. Yine 2 tane boşluk atlıyorum. 1, 2 boşluk atladım ve 3. sık iğne boşluğuna tekrar yine aynı noktaya 3 tane daha ikili trabzan yapacağım. Ve 3. ikili trabzanı yaptım. Bu şekilde aralardaki boşluk atlayıp 3. sık iğneye aynı noktaya 3'er tane trabzan yaparak ilerleyelim. Bu şekilde tabanın tüm çevresine 3'erli grup trabzanlarımızı yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Sıra sonunda en son ara boşluğum. Normalde bizim arada 2'şer tane boşluğumuz vardı. En son 3 tane boşluğumuz kaldı. Şimdi burada toplamda benim saydığım zaman burada 3'erli grup trabzanlardan tam toplamda 45 tane oldu. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Şimdi ilk yaptığım burada modelin ilk zincir 3 tane zincirle başlamıştık. 3. zincirin içine batıp şimdi bu noktaya ilmek kaydırma yaparak sıramı tamamladım. Dediğim gibi 45 tane 3'erli grup trabzanımız olmuş oldu. Şimdi burada yeni sıraya geçiyorum. Yeni sıraya geçmek için yine 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Şimdi ilk önce bakın zincirin dip noktasındaki boşluğa batacağız. Buradaki boşluktan itibaren modelimi yapmaya başlayacağım. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Ve buradaki zincirin dip noktasındaki ilk boşluğa batıp buraya 2 tane daha ikili trabzan yapacağım. 1 ve tekrar yine aynı noktaya ve 2. Zincirimle birlikte 3 tane ikili trabzan oldu. Şimdi tekrar devam ediyorum. Bir sonraki ara boşluğa batıyorum. Bir sonraki ara boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzan yapacağım.
1 2 ve 3. Şimdi tekrar bir sonraki ara boşluğa geleceğiz ve tekrar bu noktaya yine 3 tane daha ikili trabzan yapacağım. 1 2 ve 3. Bu şekilde ara boşluklara üçer tane tekrar ikili trabzanlarımızı yapalım ve tekrar yine sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi sıra başında biz 3 zincirle başlamıştık. Şimdi 3. zincirin içine batıp şimdi bu noktaya tekrar yine ilmek kaydırma yaparak sıramı tamamladım. Şimdi burada yeni sıraya geçiyorum. Yine aynı 3. sırada da yine aynı şekilde yapacağız modelimizi. Yine sıra başında 3 zincir çekeceğim. 1 2 ve 3. İlk önce zincirin dip noktasındaki boşluğa ilk önce buraya 2 tane trabzan yapacağım. Yani zincirimle birlikte 3 tane ikili trabzan olacak. 1 ve 2. Bu şekilde zincirimle birlikte 3 tane trabzan oldu. Şimdi tekrar devam ediyorum. Bir sonraki boşluğun içine tekrar yine bu noktaya 3 tane ikili trabzan yapacağız. 2 ve 3. Bu şekilde her boşluğun içine yine üçerli trabzanlarımızı yaparak ilerleyelim ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi 3. sırayı da bitiriyoruz. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Başta biz 3 zincir çekmiştik. 3. zincirin içine batıp ilmek kaydırma yaptım ve sıramı tamamladım. Şimdi biz bu sırada trabzan sırasını yapacağız. Trabzan sırasını yaparken aynı zamanda arttırma da yapacağım. Şu şekilde yapacağız arttırmayı. Bakın bizim başlangıç noktamız burası. Şimdi hemen dip noktasındaki boşluktan itibaren saydığım zaman 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluğa işaretleyici taktım. Şimdi diğer sol tarafa da saymaya başlıyorum. Bakın başlangıç noktam burası. Hemen yanındaki ilk boşluktan itibaren 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluğa tekrar işaretleyici taktım. Şimdi bu şekilde işaretleyici taktığım noktalar da dahil 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane boşlukta burada arttırma yapacağım. Yani boşluklara, bu ara boşluklara ikişer tane trabzan yapacağız. Yani şuradaki yaptığımız yerin aynısını burada yapmış olacağız. Şimdi 6 tane boşlukta arttırma yapacağım ve diğerlerini yine birer tane. Aynı zamanda diğer kenar noktasına da yine arttırma yapacağım. Bakın diğer kenar noktasına şu şekilde yapacağız. Tam çantanın kenar noktasını buluyorum. Tam kenar noktam burası. Hemen şu şekilde saydığım zaman sağ taraftaki ilk boşluktan itibaren 1, 2 ve 3. boşluğa işaretleyici ve tekrar kenar noktam burası. 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluğa tekrar işaretleyici taktım. Şimdi bu şekilde saydığım zaman burada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane boşluğum var. Şimdi bu 6 boşluğa ikişer tane trabzan yapacağız ara boşluklara. Ve diğer yerlerde birer tane olacak. Şimdi devam edelim. Burada yeni sıraya geçiyoruz. Trabzan sırasını yapacağım. Burada birleştirmemi yaptım. Şimdi 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. İlk önce hemen bakın zincirin önündeki ara boşluğa batıp buraya trabzan yapacağım. Şimdi tekrar ara boşluklara trabzan yaparak ilerleyeceğim. Şimdi ilk boşluğa geldim. Biz bu ilk boşluğa 2 tane trabzan yapacağız. Arttırma yapacağım yerlere ikişer tane trabzan yapacağım. 1 ve 2. 2 tane ara boşluğa trabzan yaptım. Şimdi diğer buradaki yaptığımız üçerli grup trabzanların arasına da birer tane yapacağız. Şimdi tekrar diğer ara boşluğa geldim. Yine buraya 2 tane trabzan, 1 ve 2. Şimdi tekrar 3 tane trabzan noktama geldim. Bunların da arasına birer tane trabzan yapacağız. Şimdi işaretleyici noktama geldim.
Burada işaretleyicimi çıkartacağım ve buraya 2 tane trabzan, 1 ve 2. Şimdi bundan sonra diğer ara boşluklara birer tane yaparak ilerleyeceğiz. İlk ara boşluğa geldim. Artırma yaptıktan sonraki ilk ara boşluğa bakın bir tane trabzan yaptım. Şimdi tekrar diğer 3 tane trabzan noktama geldim. Yine burada aralara birer tane, bakın bir sonraki ara boşluğa geldim. Yine buraya da bir tane ilerleyeceğiz bu şekilde. Devam edelim. Birer tane ara boşluklara trabzan yapalım. Ve ardından bakın diğer kenar noktasında belirlediğimiz ilk işaretleyici noktasına kadar gelelim. Diğer kenara geldim. Diğer arttırma yapacağım kenara noktama geldim. Bakın burada arttırmamı yaptım. Daha sonra sıra sonunda da arttırmamızı yapacağız. O şekilde ondan sonra birleştirmemizi yapacağız burada. Şimdi diğer kenar noktamda da yine işaretleyici noktama geldim. Arttırma yapacağımız yere geldik. Şimdi işaretleyiciyi çıkartacağım ve tekrar buradaki ara boşluğa yine ikişer tane trabzan yapacağız. İlk işaretleyicinin olduğu yere 1 ve 2 tane trabzan yaptım. Şimdi buradaki 3 tane trabzanımız var. Bunların da arasına birer tane trabzan yapacağız. Sadece ara boşluklara 2 tane trabzan yapacağız. Şimdi diğer ara boşluğa geldim. Yine ara boşluğa 2 tane trabzan, 1 ve 2. Tekrar 3 tane trabzana geldim. 1 ve diğer trabzan arasına ikinci trabzanı yaptım. Şimdi bir sonraki ara boşluğa geldim. Yine buraya 2 tane trabzan, 1 ve 2. Şimdi 3 tane bu noktada trabzanımız var. Bunların da arasına birer tane trabzan. Şimdi tekrar diğer ara boşluğa geldim. Diğer ara boşluğa yine 2 tane trabzan, 1 ve 2. Tekrar 3 tane trabzanımız var. 1 ve diğer noktaya batıp ve ikinci trabzan. Bir sonraki ara boşluğa geldim. Yine aynı şekilde ara boşluklarımıza hep ikişer tane trabzan yaptık. Şimdi 3 tane tekrar trabzan noktama geldim. Bunların da arasına birer tane trabzan yapacağız. Şimdi işaretleyici noktama geldim. Son burada 6. boşluğa son 2 tane trabzanımı yapacağım. Ve bu şekilde arttırmayı bu kenarda bitirmiş olacağız. 1 ve 2. Bakın bu şekilde arttırmalarımı bitirmiş oldum. Şimdi bundan sonra ara boşluklara hep birer tane yapacağız. Devam ediyorum. Bundan sonra trabzan aralarına ve ara boşluklara arttırma yapmayacağız. Hep ara boşluklara birer tane trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde ara boşluklara birer tane trabzan yaparak ilerleyelim. Ve buradaki son arttırma noktamıza geleceğiz. Bakın başlangıç noktamız burası. Ve buradaki işaretleyici noktamıza kadar gelelim. Başlangıç noktama doğru geliyorum. Son burada işaretleyicinin olduğu yere de bakın burada bizim son 3 tane boşluğumuz kaldı. Bunlara da ara boşlukları ikişer tane tekrar trabzan yapacağım. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere tekrar bu noktaya 2 tane trabzan. Şimdi 3 tane trabzan var. Bunların da aralarına birer tane trabzan. Şimdi bir sonraki boşluğa tekrar yine aynı şekilde 2 tane trabzan. Bunların da aralarına birer tane tekrar trabzan yapacağız. Şimdi burada sıranın başına geldim.
Burada başlangıç noktamıza geldik. Son boşluğun içine de bakın zincirin baştaki çektiğimiz zincirin dip noktasındaki boşluğa da son 2 tane trabzanı bu noktaya yapacağız. Bir ve ikinci trabzanı yaptım. Bu şekilde bakın şurada bizim arttırma yaptığımız yerler, bakın şu şekilde 6 tane boşluğa biz burada ikişer tane ara boşluklara trabzan yaptık. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Şimdi bizim 3 tane zincirimiz vardı. Başta çektiğimiz hemen yanındaki ilk zincirin tepe noktasına, pardon, ilk trabzanın tepe noktasına batacağım. Zincirin yanındaki ilk trabzanın tepe noktasına batıp ve bu noktaya ilmek kaydırma yaparak bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi burada yeni sıraya geçiyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi ilk önce zincir noktama burada yeni sıraya geçiyoruz. Zincir burada sık iğne sırasını yapacağız. Yani buradaki sıranın aynısını yapacağız. Burada bir sıra sık iğne yapacağım. Bir zincir çektim. Şimdi ilk önce zincirin bakın hemen önündeki ilk boşluğa batıyorum. Zincirin önündeki ilk bakın trabzanın ara boşluğuna batıp buraya sık iğne yaptım. Şimdi burada biz trabzanların tepe noktalarına batmıyoruz sık iğne yaparken. Tekrar buradaki trabzanların ara boşluklarına batıyoruz. Hemen yanındaki trabzanın tekrar ara boşluğuna battım. Bu şekilde bir sıra trabzan ara boşluklarına sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Hiçbir artırma yapmayacağız. Birer tane trabzanın ara boşluklarına sık iğne yaparak ilerleyelim. Bu şekilde tekrar başlangıç noktamıza kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi bakın en son bir tane burada boşluğum kaldı. Bizim sıranın başında bir tane zincir çekip hemen önündeki ilk trabzan boşluğuna bir tane sık iğne yapmıştık. Şimdi bu çektiğim bir zincirin hemen bakın sağ taraftaki boşluğumuz var. Bu ara boşluğa son bu noktaya bir tane sık iğnemi yaptım ve bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi ilk başta yaptığım sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırma yaparak bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi yeni sıraya geçiyorum. Şimdi burada 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Burada 3 tane zincir çektim. Şimdi burada ilmek kaydırma yaptım. Yani zincirin dip noktasındaki boşluğa zincirimle birlikte yine 3 tane trabzan olacak. 1, tekrar yine aynı noktaya ikinci trabzan yaptım ve zincirimle birlikte 3 tane trabzan oldu. Şimdi tığın üzerine ipimi doladım ve 2 tane boşluk atlayacağım. 1, 2 tane atladım ve 3. sık iğnenin içine tekrar 3 tane ikili trabzan yapacağız. 1, 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar burada tığın üzerine ipimi doladım. 2 tane boşluk atlayacağım. 1, 2 boşluk ve 3. boşluğa tekrar yine aynı şekilde 3 tane trabzan yapacağız. 2 ve 3. Bu şekilde yani buradaki sıranın aynısını yapıyoruz. Ara boşlukları 2 tane boşluk atlayacağız. 3. sık iğneye tekrar üçerli grup bu şekilde trabzanlarımızı yapalım ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. En son burada yine 2 tane boşluğum kaldı ve şimdi birleştirmesini yapacağım. Sıranın başında biz 3 zincir çekmiştik ve 3. zincire batıp ilmek kaydırma yaparak sıramı tamamlayacağım. Şimdi 3. zincirin içine battım ve ilmek kaydırma yaparak sıramı tamamladım ve burada yaptığım üçerli grup trabzanların sayısını da vermek istiyorum sizlere. Burada 49 tane üçerli grup trabzanım oldu. Biz burada ilk arttırma yapmadan ördüğümüz kısımda 45 tane üçerli grup trabzan vardı. Bu sırada arttırma yaptığımız için 4 tane üçerli grup trabzanımız arttı ve 49 tane
üçerli grup trabzanımız oldu. Şimdi tekrar yeni sıraya geçiyorum. Bakın şuradaki ikinci sıranın aynısını yapacağız. Burada 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Şimdi ilk önce zincirin dip noktasındaki boşluğa 2 tane trabzan yapacağım. 1 ve 2. Şimdi zincirimle birlikte 3 tane ikili trabzan oldu. Şimdi bir sonraki boşluğa tekrar 3 tane trabzan yapacağız. 1 2 ve 3. Bu şekilde ikinci sıranın aynısını yapalım. Boşluklara üçerli grup trabzanlarımızı yaparak tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Ve ardından tekrar birleştirmemizi yapacağız. Ve ardından buradaki yaptığımız üçüncü sıranın aynısını yapacağız. Yani buradaki 3 tane üçerli grup trabzanımızın bu sırayı aynısını yapacağız. Şimdi ikinci sıradayız. Bir sıra daha üçüncü sırayı yapacağız. Ondan sonra sizlere buradaki trabzan sırasını tekrar sizlerle paylaşacağım. Tekrar bu noktada yine arttırma yapacağız. Sizlerle arttırma yapacağımız noktayı bir kez daha paylaşacağım. Şimdi ikinci sırayı bitirelim. Ardından bir sıra daha aynı şekilde örelim. Tekrar buradaki trabzan sırasını tekrar birlikte yapacağız. Sıramın sonuna geldim. 3 sıra üçerli grup trabzanı yaptım. Şimdi buradaki trabzanlı sırayı yapacağız. Şimdi bunu yapmak için de yine bir arttırma yapacağız. Buradaki bizim modelin ikincisini yapıyoruz şu an. Buradaki trabzanı sırasını yapacağız. Trabzanlı sırasını yine bir arttırma yapacağım için burada sizlere tekrar paylaşmak istedim. Şimdi ilk önce bizim bakın sıranın sonuna geldim ve ilk başta biz 3 zincir çekmiştik. 3 zincir, 3. zincirin içine batıp ilmek kaydırma yaparak sıramı tamamladım. Şimdi arttırma yapacağım için burada arttırma yapacağım noktaları belirledim. Şimdi bizim sıranın başı bakın burası. Tam bizim orta kenar kısmı oluyor. Çantayı şu şekilde katladığım zaman bakın kenarların tam ortaladığımız zaman burası bizim tam başlangıç noktamız. Hemen yana itibaren sayıyorum. 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluğa işaretleyici taktım. Şimdi tekrar bakın başlangıç noktamız burası. Hemen yanına itibaren sayıyorum. 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluğa tekrar işaretleyici taktım. Burada toplamda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane boşluğum var. 6 tane boşluğa burada ara boşluklarına ikişer tane trabzan yapacağım ve arttırmamızı yapacağız. Ve aynı diğer tarafa da aynısını yapacağım ki tam çantayı ortaladığım zaman bakın şu şekilde tam şu şekilde ortalayabilirsiniz. Tam bizim tabanımız burası. Tam kenar noktasında şu şekilde koyduğum zaman burası bizim tam kenar noktamız. Çantanın kenar noktası ve burada kenar noktası sağından saydığım zaman 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluğa işaretleyici taktım. Ve tekrar kenar noktasının solundan itibaren 1, 2 ve 3. Üçüncü boşluğa tekrar işaretleyici taktım. Ve yine burada benim 6 tane kenar noktamda boşluğum var. Arttırma yapacağım yerler burası. Diğer yerlerde arttırma yapmayacağım. Şimdi burada birleştirmemi yaptım. Ve sıranın başında tekrar 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. İlk önce bakın zincirin hemen yanındaki ara boşluğa batıp ilk önce bu noktaya trabzan yaptım. Şimdi 3 tane bizim burada trabzanımız var. Ara boşluklarına birer tane trabzan. Şimdi 2 üçerli grup trabzanın ara boşluğuna ilk boşluğuma geldim ve artırma yapacağım bu noktaya. İlk boşluğa 2 tane trabzan yapacağım. 1 ve 2. Şimdi artırmamızı yapıyoruz. Şimdi tekrar bakın buradaki üçerli grup 3 tane trabzan geldim. Yine bunların arasına birer tane trabzan. Tekrar şimdi ikinci boşluğuma geldim. Şimdi tekrar bu noktaya 2 tane trabzan. 1 ve 2. Tekrar 3 tane trabzana geldim. Yine bunların arasına birer tane trabzan. Yani 2 tane trabzan yaptım. Şimdi ara boşluğa geldim. Bakın işaretleyici noktama geldim. Yine buraya 2 tane
ara boşluğa trabzan yaptım. Şimdi burada arttırmamı bitirdim. İşaretleyici noktasına 2 tane trabzan yaptım. Burada arttırmamı bitirdim. Devam edeceğim. Daha sonra sıranın sonunda burada tekrar arttırmamızı devam edip ondan sonra birleştirmemizi yapacağız. Şimdi bundan sonra diğer kenar noktama kadar aralara birer tane trabzan yapacağım. Artık burada arttırma yapmayacağım. Diğer kenar noktasına kadar. Bakın şimdi ara boşluğa bir tane trabzan yapacağız. Artık arttırma yapmıyoruz. Şimdi birer tane trabzan yaparak ilerleyelim. Bu şekilde birer tane trabzan yaparak diğer kenar noktama geleceğim. Buradaki işaretleyici noktasına kadar gelelim. Yine artırma noktama geldim. Diğer kenar noktamıza geldik. Yine bizim burada 6 tane boşluğumuz var. Şimdi her boşluğa çift batıp trabzan yapacağız. Şimdi ilk boşluğa 2 tane trabzan yapacağım. 1 ve 2. Şimdi diğer boşluğa kadar trabzan, 3 tane trabzanın arasına tekrar trabzan yaptım. Şimdi tekrar ikinci boşluğa geldim. Yine 2 tane trabzan. Üç tane trabzan noktama geldim. Yine arasına birer tane trabzan. Şimdi üçüncü boşluğa geldim. Üçüncü ara boşluğa yine çift batacağız. 1 ve 2. Bir sonraki boşluğa geldim. Yine çift batacağız. 1 2. Tekrar devam ediyorum. Yine birer tane trabzan. Şimdi diğer boşluğa geliyorum. 5. boşluğa tekrar çift batıyoruz. 1 ve 2. Tekrar 3 tane trabzan var. Aralarına yine birer tane trabzan. Şimdi son bakın 6. boşluğa geldim. İşaretleyicimi çıkartıyorum ve son 6. boşluğuma da son çiftimi yapıyorum. 1 ve 2. Bu şekilde 6 tane boşluğa 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 çift yapmış olduk. Şimdi bundan sonra birer tane tekrar trabzan yapacağım. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakın bundan sonra ara boşluğa bir tane battım. Bu şekilde birer tane tekrar trabzan yaparak ilerleyelim. Ve buradaki ilk bizim sıranın başına kadar geleceğiz. Bakın işaretleyicimiz noktamız burası. Yine burada bir arttırmamız var. Ondan sonra yani şurada biz arttırma yapmıştık. Kalan yarısını sıra sonunda tamamlamamız gerekiyor. Bu noktaya kadar birer tane yapalım. Tekrar burada yine bir arttırma yapacağız. Ondan sonra birleştirmesini yapacağız. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Sıramın sonunda bakın işaretleyicinin olduğu yerle birlikte 1, 2, 3 tane boşluğum var. Sıranın başında 3 tane boşluğa çift batmıştık. 1, 2, 3 boşluğa çift batmıştık. Sıra sonunda da tekrar 3 tane boşluğa çift batacağız. Ara boşluklara çift batıp bu şekilde arttırmamızı tamamlayıp yani sıramızda bitirmiş olacağız. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere burada ara boşluğumuza çift batacağım. Şimdi ara boşluğa geldim. Bu noktaya 2 tane trabzan yapacağım. 1 ve 2. Şimdi burada 3 tane trabzan noktama geldim. Aralarında birer tane trabzan. Tekrar ikinci boşluğa geldim. Buraya çift batacağız. 1 ve 2. Tekrar trabzanın aralarına yine birer tane trabzan.
Şimdi son boşluğa geldim. Bakın sıranın başında bizim 3 zincirle başladığımız nokta burası. Ve zincirin dip noktasındaki boşluğa buraya tekrar 2 tane trabzan yapacağım. 1 ve 2. Şimdi son çiftimi de yaptım. Ve şimdi birleştirmesini yapacağım. Bakın sıranın başında bizim 3 tane zincir çektiğimiz nokta burası. Zincire dokunmuyorum. Hemen yanındaki ilk trabzanın tepe noktasına batıp ilmek kaydırma yaparak bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi yeni sıraya geçiyoruz. Burada bir zincir çektim. Zincirin bakın hemen önündeki ilk trabzan boşluğuna, ara boşluğuna batıp sık iğne yaptım. Şimdi bir sonraki trabzan ara boşluğuna batıp tekrar sık iğne yaptım. Bu sırada her bir trabzan ara boşluklarına birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde sık iğnemizi yapacağız. Yani şuradaki trabzandan sonraki bir sıra sık iğne gitmiştik. Buradaki sıranın aynısını yapacağız. Ve ardından sıra sonuna kadar sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Ve ilk yaptığım sık iğnenin içine batıp sıra sonunda ilmek kaydırma yaparak sıramı birleştireceğim. Ve ardına bakın şuradaki sık iğneden sonraki buradaki birinci sıranın aynısını yapacağız. Ve 3 zincir çekip ve zincirin dip noktasındaki boşluğa 2 tane daha trabzan yapacağım. Ve ardından zincirimle birlikte 3 tane ikili trabzan olacak. Ve tekrar 2 tane arada boşluk bırakacağız. Ve 3. sık iğneye tekrar üçerli grup trabzanlarımızı oluşturacağız. Hep arada 2'şer tane boşluğumuz olacak. Ve bu şekilde 3 sıra üçerli grup trabzanı bitirdim. Şimdi biz çantanın 1, 2 ve 3. yerini yapıyoruz. Şimdi ben burada 3 sıra üçerli grup trabzanı bitirdikten sonra şimdi burada trabzan sırasını yapacağım. Bizim burada artırma yaptığımız trabzan sırasını yapacağız. Artık bundan sonra artırma yapmayacağım. Biz tabandan sonra buradaki bölümü yaparken şuradaki trabzan sırasında sağdan ve soldan arttırma yapmıştık ve ikinci bölümü yaparken yine aynı şekilde buradaki trabzan sırasında sağdan ve soldan yine bir arttırma yapmıştık. Yani buradaki iki yerde arttırma yaptık. Şimdi biz 3. yeri yapıyoruz. Toplamda çantamız 5 taneden oluşuyor. Bu şekilde 5 taneden oluşuyor. Şimdi biz 3. yerdeyiz. Burada 3 sıra üçerli grup trabzan yaptım. Şimdi trabzan sırasını yapacağım. Artık bundan sonra arttırma yapmayacağım. Düz bir şekilde öreceğiz. Arttırma yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Yani buradaki trabzanların kenar noktalarında 6 yerde çift batmıştık. Artık bundan sonra birer tane batacağız. Şimdi onun tekrar sizlere başlangıcını paylaşacağım. 3 sıra burada üçerli grup trabzan sırasını yaptıktan sonra şimdi bir sıra hiç arttırma yapmadan trabzan sırasını yapacağız. Artık bundan sonra dediğim gibi arttırma yapmayacağız. Şimdi tekrar burada 3 sıra yaptıktan sonra birleştirmemi yaptım. 3. zincirin içine batıp ilmek kaydırma yaptım. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum yeni sıra için. 1, 2 ve 3. İlk önce hemen zincirin yanındaki boşluğa batıp buraya ilk trabzanı yaptım. Şimdi bir sonraki yine ara boşluğa tekrar bir trabzan. Şimdi bakın üçerli grup trabzan arasındaki geçiş nokta ara boşluğumuza geldik. Şimdi buraya bir tane trabzan yaptım. Normalde biz burada arttırma yaparken ara boşluklara 6 tane ara boşluğa çift batıyorduk. Şimdi arttırma yapmayacağımız için sadece bir tane trabzan yaptım ara boşluğumuza. Şimdi tekrar bakın 3 tane üçerli grup trabzan noktama geldim. Bunların da arasına birer tane trabzan yapıyorum. Bakın tekrar yine ara boşluğuma geldim ve tekrar bu noktaya bir tane trabzan. Artık arttırma yapmayacağım için hep ara boşluklara bir tane trabzan yapacağım. Bu şekilde hep trabzanların ara boşluklarına birer tane yaparak ilerleyeceğiz. Artık bundan sonra çanta duvarımız düz bir şekilde ilerleyecek. Bu şekilde devam edeceğiz. Birer tane
ara boşluklara trabzan yaparak ilerleyelim. Ve buradan tekrar birer tane yaparak ilerleyelim trabzanımızı ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi son ara boşluğa da bir tane bu noktaya trabzan yaptım ve şimdi birleştirmesini yapacağım. Sıranın başında 3 zincir çekmiştik. Zincire dokunmuyorum. Hemen zincirin yanındaki ilk trabzanın tepe boşluğuna batıp ve buraya ilmek kaydırma yaparak bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi yeni sıraya geçiyoruz. Burada bir sıra sık iğne yapacağız. Onun için bir zincir çektim. Bakın ilmek kaydırma yaptım. Trabzanın tepesine battığımız noktanın hemen yanındaki ilk boşluğa buraya sık iğne yaptım. Tekrar devam ediyorum. Her bir trabzan ara boşluklarına birer tane bu şekilde sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Her trabzanın ara boşluklarına birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve bu şekilde tekrar sıra sonuna geldiğimiz zaman ilk yaptığımız sık iğne ile birlikte ilmek kaydırma yaparak sıramızı tamamlayacağız. Şimdi biz çantanın 3. yerini yapıyoruz. Bundan sonra artırma yapmadığımız için buradaki 3. yerin aynısını 2 tane daha yapacağız. Yani toplamda 5 tane olacak. Şimdi biz bakın tabandan sonra 1, 2 yerde burada artırma yaptık. Şimdi 3. yerdeyiz. 3. yerde biz artırma yapmadık. Ve bu şekilde 2 tane daha, yani buradaki yaptığımız yerin aynısını 2 tane daha yapacağız ve toplamda 5 tane olacak. Bundan sonra hiç artırma yapmayacağız. Bu şekilde çantamızı büyütelim ve ardından tekrar devam edeceğiz. Çantanın ben duvarını yükselttim. Şimdi toplamda biz 5 sıra ördük çantamızı. Şu şekilde saydığım zaman tabandan sonraki ilk yaptığımız bölüm burası. 1, 2, 3, 4 ve 5. Biz burada ilk 2 yerde artırma yaptık. 3. yaptığımız bölümde artırma yapmadık. Ve 3. bölümdeki yaptığımız yerin aynısını 2 tane daha yaptık. Yani toplamda 3 yerde artırma yapmamış olduk. Bu şekilde çantamızı tamamladık. Şimdi burada birleştirmesini yapacağız. Ve burada en son 3 sıra üçerli grup trabzanı yaptık. Bir sıra yine her aralığa trabzan yaptık ve ardından bir sırada sık iğne ile bitirdim. Şimdi bu şekilde modelimizi bitirdik ve çantanın birleştirmesini yapacağız. Şimdi burada sıramızı tamamladık ve en son boşluğa da sık iğne yaptım ve burada ipimi çıkartacağım. Şimdi bu noktada birleştirmesini yapacağız. İnce bir tığ aldım. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin içine batıp şimdi bu kısa ipimizi çantanın iç kısmına alacağız. Ben burada ipimi kopartmıştım. Çantanın iç kısmına aldım ve şimdi son yaptığım sık iğnenin de arka tek kanadına batıp şimdi tekrar bu ipi yine çantanın iç kısmına alacağız. Sık iğnenin arka tek kanadına battım ve şimdi bu ipi yine çantanın iç kısmına aldım ve bu şekilde birleştirmemi yaptım. Şimdi bu kısa ipimi çantanın iç kısmında aralarda yürüteceğiz ve fazlasını da kopartacağız. Şimdi bu şekilde çantamızı tamamladık. Şimdi sırada çantamızın kulpunu dikeceğiz. Ardından çantanın bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Şimdi sırada çantamızın kulpunu dikeceğiz. Ben kulpu diktim. Bir tarafı kaldı. Bu tarafı da sizlerle birlikte dikeceğim. Ben burada ip olarak mumlu ip kullanıyorum. Mumlu bir yapıya sahip, tuhafiyelerde bulunuyor. İsterseniz mumlu ip yerine kulpun renginden de kağıt ip kullanabilirsiniz veya yine ana renkten de kullandığımız kağıt ipten de o şekilde de kulpunuzu dikebilirsiniz. Şimdi burada dikilişi paylaşacağım. Sizlere burada ölçüsünü vermek istiyorum. Bakın sağdan ve soldan kaçar santim boşluk bıraktığımı da paylaşacağım. Şu şekilde
Tam 15 santim sağdan ve soldan boşluk bıraktım. Orta boşluğu da sizlere ölçüsünü vermek istiyorum bu noktada. Orta boşluk da yine aynı şekilde. Burası da 15 santim. Bu şekilde ayarlamamı yaptım. Şimdi burada dikmek için ipimi alacağım ve tam ayarladığım noktadan tam şuradan dikeceğiz. Bizim buradaki bakın bir sıra sık iğnemiz var. Sık iğne kısmına kulpumuzun başlangıcını o noktaya dikeceğiz. İlk önce ipimi bu noktada sabitleyeceğim. Bakın sık iğnenin olduğu yerden bu noktadan ipimi çıkartacağım. Ve ilk önce burada ipimi sabitlemek için düğüm atacağım. Burada ipimizi düğümleyeceğiz. Çıkmaması için birkaç defa düğüm atacağım. Şimdi ilk önce ilk boşluktan bakın bu şekilde tam sık iğnenin olduğu yerden ilk boşluktan ipimi çıkarttım. Daha sonra bakın bir sonraki boşluktan iğnemi batıp ve çantanın iç kısmına iğnemi çıkartacağım. Ve şimdi tekrar yine aynı baştaki battığımız yine aynı boşluğa tekrar batacağım. Her battığım noktaya ikişer defa batacağım. Şimdi ikincisine batıyorum. Bakın bir sonra yine aynı buradaki noktaya batıyorum. Şimdi bir sonra iki tane diktim. Şimdi bir sonra şuradaki boşluktan çıkacağım. Onun için şu şekilde iğnemi batacağım. Ayarlamamı yapacağım. Şimdi her battığım noktaya dediğim gibi ikişer defa batacağız. Bu şekilde sırasıyla dikeceğim. Yine ilk battığım noktaya tekrar batacağım. Bakın şuradaki noktadan iğnemi çıkartacağım. Şimdi en son boşluktan iğnemi tekrar çıkartıyorum. İki defa diktim. Şimdi diğer tarafa da yine aynı bu tarafta yaptığımız gibi yine aynı şekilde dikeceğim. Şimdi ilk başta ilk boşluğa iğnemi bu şekilde çıkarttım.
Bu şekilde kulpumuzu dikmiş olduk. Şimdi çantanın son bitmiş halini sizlere ölçüsünü vereceğim ve ne kadar kağıt kullandığımı belirteceğim. Çantanın son bitmiş halini sizlere ölçüsünü vermek istiyorum. Çantanın eni tam 50 santim ve yükseklik tabandan sonra ilk yaptığımız sıradan itibaren tabandan sonra ölçtüğüm zaman tam 32 santimde yükseklik var. Ben bu çanta için toplamda 350 gram kağıt kullandım. Çok şık, güzel bir çanta oldu. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok mutlu olurum. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.